Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere Malatya'nın meşhur geleli kebabı nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Soğan alacağız. Yarım kilo alıyorum. Soğanın kilosu da 3 TL. 1 kilo patlıcan alacağım, kilosu 6 TL. Yarım kilo domates alacağım, kilosu 3,5 TL. 250 gram da yeşil biber alacağım. Bunun da kilosu 3,5 TL. Antrikot alıyoruz. 1 kilo kadar. Ne kadar da antrikotun kilosu? 55 TL. Bütün sinirleri bu şekilde ayırıyoruz. Başta bu şekilde dilim dilim kesiyoruz. Daha sonra bu şekilde kuşbaşı haline getiriyoruz. Hepsini kuşbaşı haline getirdik. Bunu paket yapıyoruz, eve geçeceğiz. Bu toplam 900 gram geldi. Tüm alışverişi yaptık. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi yemeğimizi yapmaya geçebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi kullanılan etin kuzu eti. Dana kullanıyorsanız da antrikot ya da bonfile kullanmanız gerekiyor. Yani etimiz yumuşak olması gerekiyor. Ocağa közmatiğimizi alıyoruz. Patlıcanları közmatiğimize ekliyoruz. Patlıcanları fırında da közleyebilirsiniz ama közmatik tadı vermez. Közmatikte közlediğimiz gibi lezzetli olmaz. Patlıcanlar lokum kıvamına geldi. Şimdi bunları terletme işlemi yapacağım rahat soyabilmek için. Patlıcanları borcamın içerisine ekledim. İsterseniz poşete de koyabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Aynı sonucu elde edersiniz. Ağzını bu şekilde kapatıyorum. Bunu 7-8 dakika bekleyeceğim. Hem soğumuş olacak hem rahat bir şekilde soyulacak. Patlıcanların terleme işlemi bitti. Bunları şimdi soyuyorum. Bakın ne kadar rahat soyuluyor. Bakın 10 saniyede soydum. Hepsini bu şekilde soyuyorum. Patlıcanlarımızın hepsini soyduk. Patlıcanlarımı ince ince doğruyorum. Patlıcanlarımız hazır. Bunları bir kenara alıyorum. Bir adet soğanı ince ince doğruyoruz. Soğanlarımızı ince ince doğradık. Bunları bir kenara alıyoruz. 5 adet yeşil sivri biberi ince ince doğruyoruz. İçerisindeki çekirdekleri çıkarıyorum. Şimdi bunları doğramaya geçebilirim. Tüm biberleri doğradık. Bunları da bir kenara alıyorum. 3 adet domatesi küp küp doğruyorum. Tüm domatesleri doğradık. Bunları da kenara alıyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tavama ekliyorum. 3-4 dakika bu şekilde kızmasını bekleyeceğim. Etler çok az mühürlensin diye. Tavamız kızdı. Şimdi etleri ekliyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bunu biraz karıştırıyorum. Etler suyunu çektikten sonra soğanı ekleyeceğim. Etimiz suyunu çekti. Şimdi soğanları ekliyoruz. Soğanlarımız 3-4 dakika kavruldu. Biberlerimizi ekliyoruz. Biberler 3-4 dakika kavruldu. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve bunu karıştırıyorum. Domates salçasını koyduktan 2-3 dakika sonra domateslerimi ekliyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Biraz da tuz ekliyorum. 1 çay bardağı su ekliyorum. Bunu karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Bunu 5 dakika bu şekilde pişiriyorum. Güvecimin içerisine bu şekilde tereyağını her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. Tereyağını ekledik. Üzerine közlediğimiz patlıcanları ekliyoruz. Bu şekilde yine her tarafına yaymanız gerekiyor. Patlıcanları her tarafı eşit bir şekilde yaydık. Etimiz de pişti. Mis gibi oldu. Şimdi bunu patlıcanın üzerine ekleyeceğim. Fena bir yemek sizi bekliyor arkadaşlar. Of, çok güzel gözüküyor. Bu şekilde bile yenir. Ama ben bunu 15 dakika kadar fırınlayacağım. 180 derecelik fırında altlı üstlü fanlı 15 dakika bunu pişiriyoruz. Yemeğimizi çıkarıyoruz. Çok güzel pişmiş. Fırından çıkardık. Yani şu görüntüye bakar mısın? Bomba bir tarif. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı eritiyorum. Üzerine dökeceğim. İsteğe bağlı bu. İstemiyorsanız dökmeyebilirsiniz.
efsane dokunuşu da yaptık. Şöyle süslemek için biraz maydanoz ekleyeceğim. Çok fazla eklemenize gerek yok. Evet, tablo gibi oldu resmen. Yani yemeğe kıyamıyorum ama şu anda sabırsızlanıyorum. En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Bunun yanında olmazsa olmazlardan pide. Pideyi de bıraktım. Şimdi pideyle tadım yapacağım. Alıyorum. Ekmeğime koyuyorum. Şu patlıcanlı taraflardan da alacağım. Of. Çok fena gözüküyor değil mi? Bakalım nasılmış. Efsane olmuş resmen. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.